Herkese merhabalar. Belçika'ya Göç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine konuk aldığım yüce bir gün. Çünkü benim için çok kıymetli. Bir yerden sonra hem yüzüm eskiyor hem de kendimi tekrar eder olabiliyorum. Neyse şimdi kendimden bahsetmeyeceğim. Merhaba Beril, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğin için ekstra mutluyum. Seninle ilk mesajlaşmalarımıza baktım. Bugün bir gözden geçirdim. İlk ne zaman sana mesaj atmışım, nasıl yollarımız kesişmiş diye. Geçen sene Ağustos'ta sana ilk Instagram mesajını atmışım. Yolumuz öyle kesişmiş ve bir yıl boyunca seni takip eder oldum. Benim hayatım değişti, dönüştü. Sen şahit oldun. Ben senin hayatın dönüşümüne şahit oldum. Olmaya devam ediyorum. Şimdi bu güzel pazar gününde havanın kapalı olmasına rağmen güzel diyorum. Çünkü şu an çok mutlu hissediyorum kendimi. Enerjim de yüksek. Seni de gördüm. Güzel oldu. Keyfim yerinde. Umarım güzel bir paylaşım olur. Eminim ışıl ışılsın çünkü. Demek sen bana Ağustos'ta DM'den yürüdün. Bir sene oldu yani. Seneyi devirmişiz. Gerçekten öyle. Şimdi göç yolculuğunu bazen hani hep çocuk olur. İşte anne der ki 6 ay sonra ya ben unuttum o dönemleri ya da 6 ay biraz iddialı 6 yıl sonra. Ben pek geçmişi unutan bir tip değilim. Bazen arzu ediyorum unutmayı. Her şey çok canlı bende böyle. Ama bir yerden sonra öykün de eskiyor. Yeni gelenden de bir de onun gözünden de ayrıca görmek istiyorsun bazı şeyleri. Sen hem buraya yalnız göç ettin tek başına. Benim mesela böyle bir öyküm olmadığı için tek başına gelecekler olanlar da var. Tek başına gelecek olanlar da var. Onlar için çok kıymetli bugün bu yapacağımız konuşma. Ben de çok mutluyum teklifimi geri çevirmediğin, her zaman pozitif bir tutum sergilediğin için. Memnuniyetle. Şimdi ilk başta klasik bir başlangıç. Beril kimdir? Kısaca Tabii. kendinden bahsedebilir misin? Bahsetmek istediğin kadarıyla. Ben Beril, 38 yaşındayım. 12 yılı aşkın süredir beyaz yakalı olarak çalışıyorum. Kimya mühendisiyim. Enerji alanında yüksek lisansım var. Hayatımda hep 1,5 yıl haricinde plazalarda çalıştım. Tam bir beyaz yakalıyım. İlk iş deneyimim fabrika ortamında olmuştu. Ardından ofis ortamında hayatıma devam ettim. Ve tek başına göçtüm. Yavaş yavaş göç hikayeme de girebilirim. Tabii. Eğer Türkiye'de mezun olduktan sonra hep aynı alanda mı çalıştın? Bir de onu merak ettim. Kimya mühendisliğini bitirdikten sonra ilk iş deneyimim, evet, fabrikada çalıştığım dönem bir ambalaj fabrikasıydı burası ve kimya mühendisliği yapıyordum orada. Fakat ardından geçtiğim alan proses iyileştirme, iç kontrol, risk yönetimi gibi alanlara kaydığım için ve ISO denetimleri üzerine de çalıştığım için biraz kimya mühendisliğinden çıkmaya başladım. Hı hı. O zamandan bugüne kadar da daha sözel alanlarda, daha risk yönetimi yapacak şekilde ve herhangi bir sektörde çalışabilecek şekilde iş hayatım, deneyimim evrildi ve çeşitlendi diyebilirim. Hı hı. Taahhüt sektöründe de çalıştım, inşaat sektöründe de çalıştım, enerjide çalıştım, hem üretimde hem satış alanında çalıştım ve şu anda da yine enerjiyle ilgili bir firmada kariyerime devam ediyorum. Fakat kimya mühendisliğiyle pek alakam olmadan bir yol çizdim ve devam ediyorum. Aslında bu da güzel bir örnek, çünkü bizler genelde Türkiye'de hani bir bölümü bitiriyoruz. Sonra hep orada uzmanlaşmak gerekliliğini, yani o özellikle o üniversitedeki 4-5 yıl artık hazırlıkla beraber kaç yılsa okuduğumuz, diyoruz ki ya bu kadar bunu okudum, hani bunun üzerine gideyim falan, pek renklendiremiyoruz CV'mizi. Seninki de bunun için güzel bir örnek aslında. Evet, bu konuda güzel bir örnek. İdealist olmaktan ben ayrılmış oldum. Aslında alanını belirleyip o alanda devam eden ve uzmanlaşan, profesyonelleşen bir dünya da var. Çok kıymetli bir dünya. Ama diğer yandan benimki gibi bu kadar idealist yaklaşmayıp herhangi bir konuda da ben deneyim kazanabilirim ve devam edebilirim, kendimi çeşitlendirebilirim diyebileceğim bir şans oldu diyebilirim. Hı hı. Peki bütün bu 12 senede yurt dışına göçmeyi düşündün mü? Bunun için, yani bu senin için bir hedef miydi? Yoksa buraya geliş öykün nasıl filizlendi? Benim hikayem
4-5 sene öncesinde galiba şekillenmeye başladı diyebilirim. Şöyle ki 4-5 sene öncesine kadar ben şöyle düşünürdüm büyük harflerle. Ben asla tek başına yurt dışına gidemem. Bunu yapamam. Korkuyordum, cesaretim yoktu, kendime güvenmiyordum. Gidenleri gördüğümde, arkadaşlarım, tanıdıklarım yavaş yavaş gidenleri gördüğümde onlar hep partnerleriyle gitmişlerdi. Ve şöyle düşünüyordum. Ne güzel bütün zorlukları birbirleriyle paylaşacaklar ve hayatlar çok daha kolay olacak. Böyle sanki bir matematik varmış gibi düşünüyordum. Ben tek başına yapamam. Son 4-5 sene içerisinde düşüncelerim şöyle dönüşmeye başladı. Biraz aslında kişinin kendinin farkında, biraz klişe şeyler ama kendinin farkına varıp, kendini tanımaya başlayıp, biraz geçmişte neleri yapmış, neleri başarmış bunları ölçüp tarttıktan sonra insan bugününü görüp yarınını planlayabiliyor. Hı hı. Ben hep karşıma bir şeyler çıktığında, halletmem gereken, aşmam gereken şeyler çıktığında şöyle yaklaşırdım. Aman nasıl yapacağım, ben nasıl bunları halledeceğim, üstesinden nasıl geleceğim tek başıma gibi korkularla karşılardım karşıma çıkan şeyleri. Hı Fakat hı. geçmiş ve hep böyle tepki verdiğim her şey, iş hayatım, özel hayatım, ilişkilerim, herhangi bir konuda geçmişime baktığımda beni hep endişelendiren şeyleri düzgün biçimde halletmişim. Başarmışım ya da başarmamışım. Başarmamış olsam bile ölmemişim. Daha da deneyimlenmiş, öğrenmişim. Geçmiş olan Öldürmeyen güçlendirmiş. gerçekmiş. Evet. Hı. Çünkü insan pişmeye devam ediyor, olgunlaşmaya devam ediyor. Her şeyi halletmişim. Tamam, ben gelecekte de bir şeyleri halledebilirim. Ben genelde hep böyle endişeli reaksiyonlar veren ama sonrasında halleden biriyim. Hı Bunu hı. gördükten sonra ve biraz da ekonomik anlamda, sosyal anlamda, güvenlik açısından Türkiye'de yaşamak benim için zorlaşmaya başladığından fikirlerim dönüşmeye başladı. Kendime güvenmeye başladım. İçindeki sese ve güce kulak vermeye başladığımı söyleyebilirim. Ve yavaş yavaş arkadaşlarım gitmeye başladı, tanıdıklarım gitmeye başladı. Dünyanın sadece kendi yaşadığım alan olmadığını, hayatın bu kadar kısıtlı olmaması gerektiğini gözlemleme ve kabul etmeye başladıktan sonra bu biraz zaman aldı. 4-5 sene gibi bir süreden bahsediyorum. Ve yavaş yavaş ben her şeyi hallederim, yapabilirim. Tek başına bunu yapacak gücüm var. Yeter ki sağlıkla ilgili büyük şeyler yaşamayayım. Her şeyi halledebilirim kıvamına döndüğümü fark ettim. Yani sarf ettiğim büyük sözlerin tam zıttını yapabildiğimi gördüm. Hı hı. Ve derken iş başvuruları yapmaya başladım. Benim hedefim direkt olarak Belçika'ya gelmek değildi. Ben turist olarak Belçika'nın hiçbir yerine gitmemiştim daha öncesinde. Hı hı. LinkedIn'den iş başvuruları yapmaya başladım. Benim hikayem şöyle kısaltayım. İş deneyimimle yaklaşık %60-70 match olan iş ilanlarına başvurular yaptım. Hı hı. Kapsam Avrupa ülkeleri, Kuzey ülkeleri ve İngiltere olmuştu. Sadece İtalya, İspanya, Fransa'yı dışarıda bırakmıştım. Dilden dolayı beni kabul etmeyeceklerini düşünerek. İş Hı hı. başvuruları yaptım. Bu yaklaşık 1,5 seneyi aldı diyebilirim. Görüşmeler yaptım. Kabul edilme aşamasına geldim. Son anda reddedildiğim 2 farklı senaryom daha oldu. Ve derken sürecin sonunda Belçika'da bir firma beni kabul etti. Hı hı. Piyango Belçika'ya çıkmış oldu. Ve ben de göç yolculuğuna başladım böylece. Aslında bizim öykümüze bu anlamda benziyor. Yani biz de spesifik olarak Belçika'yı düşünmemiştik. Bizim de kafamızda pozitif ve negatif baktığımız bir takım kıta Avrupa'sında ülkeler vardı. Plus İngiltere için başvurularda bulunduk. Ve evet, piyango buraya çıktı. Şimdi herkesin motivasyonu farklı. Senin motivasyonun aslında biraz kendi içsel dönüşümün de olmuş. Yani dediğin gibi hem belki biraz etrafın etkiledi. Herkes gidiyor ya ben de gider miyim ki? Buna farklı bir deneyim olarak bakmışsın anladığım kadarıyla. Yani olmazsa olmaz değil ama olursa farklı bir Beril'i de görürüm ben. Beril bunu da denemiş olur gibi bakıp bu şekilde yaklaşmışsın göçe. Çok güzel. Bence çok keyifli. Çünkü aslında hiç klişe değil. Hepimiz hayatımızın belli dönemlerinde bambaşka bir bizle karşılaşıyoruz. Her sene ihtiyaçlarımız da değişiyor, yaşama bakış açımız da değişiyor. Ve hani göç olmazsa olmaz değil ama olursa da ne güzel olur kıvamında bir
dönüşüm gibi geliyor bana. Bir seçim gibi geliyor. 70 yaşına gelen Beril'in bugünlere baktığında keşke deneseydim, keşke görseydim dememek için, keşke dememek için biraz da bunu deneyimlemek istedim. Hı hı. Hem dediğim gibi İstanbul'da, ben hep İstanbul'da üniversiteden sonra üniversiteyle beraber İstanbul'da yaşamaya başlamıştım. Ve zaman içerisinde kendi bubble'ımı yaratıp sadece onun içerisinde yaşamaya devam eden, güvenlik endişelerimden ve ekonomik sebeplerle kendi dünyamda yaşamaya başlamıştım. Kendime sıcak bir ev ortamı oluşturdum. Güzel eşyalar, tatlı bir ortam, evimde hobilerim var, mutluyum tek başına zaman geçirmekten veya arkadaşlarımla güvenli bildiğim alanlarda zaman geçirmekten keyif alıyorum. Fakat hayat bu sürdürülebilir bir hayat olmayacaktı benim için. Evet. Sonsuza kadar yaşayabilirim ama yaşamamalıyım. Çünkü sen gelişimi önemseyen bir insan olarak bu keyifli ama hani daha bu erken emeklilik değil mi? Belki de sorgusuna mı girdin acaba? Aslında biraz zorlanayım ama yeni şeyler de göreyim. Yeni bir hayat tecrübem olsun, yeni bir keşfim olsun, yeni bir Beril de göreyim gibi. Ben bir sonraki soruda şey soracaktım sana, hani kaygıların nelerdi? Tek başına olmak bu kaygıların eşlikçisi miydi? Ama sen öykünü anlatırken aslında bunları da yanıtlamış oldun. Ama Belçika özelinde, yani Belçika netleştikten sonra Belçika'ya dair bir kaygın ya da kaygıların var mıydı? Genelde hep şöyle karşılandım. Arkadaşlarımın verdiği tepkiler ya da benim araştırmalarım sonucu. Belçika Avrupa Birliği'nin başkenti. O zaman bir şeylerin daha önde gittiği, daha uluslararası, kendim için daha rahat yer bulabileceğim bir yer olabilir. İmkanlara daha rahat belki ulaşabilirim. Daha değerli olabilirim. Değerli bir insan, bir birey olabilirim belki orada gibi düşüncelerim vardı. Ama yine de ilk başlarda şöyle oldu. İlk herkesin söylediği gibi. İlk birkaç hafta turist gibiyim. Ne kadar güzel bir değişik ortam gibi. Fakat zamanla Belçika veya herhangi bir ülke hiç fark etmez. Hayata sıfırdan başlıyor olmak önceden endişelendiriyordu ama sonra hallederim. Bir şekilde sistemin içine girdikten sonra zaten o akışta ben de yapmam gerekenleri yapacağım gibi endişelerimi ötelemeye çabalıyordum. Başıma geldiğinde zaten uğraşırım, başıma geldiğinde hallederim herhalde bir şekilde deyip o an gündemden çıkarmaya çabalıyordum beni endişeye sürükleyebilecek konuları. Aslında bir şey var. Kaygılarını yönetmeye zaten sen ta işte 4-5 senelik süreçte kendini, artılarını, eksilerini, yapabileceklerini, yapamayacaklarını bir kenara oturup not ettiğin, fiziken değilse de zihnen, belki bazen fiziken. Zaten bunlar hani Belçika oldu, bir sürpriz olmadı. Zaten çalışılmış şeylerdi. Hani anlık insani kaygıların oldu ama sen de onlarla yine Beril'in tarzıyla bir şekilde mücadele ettin. Çok da zorlamadı anladığım kadarıyla seni. Olayları içinde yaşarken zorladı. Fakat bunları düşünmemeye gayret etmeye çabaladım. Zaten karşıma çıkacak. Ve karşıma çıktığında ben yine vah vah tüh tüh nasıl yapacağım endişelerini zaten yaşayacağım. Ama öncesinden, yani mesela buraya gelmeden önce Türkiye'de geçirdiğim son 6 ayı düşündüğümde kaygılar çok bana uğramıyor gibiydi çünkü onları öteliyordum. Karşımda zaten kaygılanacağım ve dertleneceğim ve nasıl çözeceğim acaba diye etrafıma bakınacağım, çözüm arayacağım diyordum. Kaygılarımı ötelemek başıma geldiğinde düşünürüm. Alışkanlığını kazandım diyebilirim aslında. Peki iş kültürüne, işe gelecek olalım. Çünkü hani genelde yine benim çevremde yani dokular böyle ilerliyor. Yani çocuk konuşuyorsun, bir şey konuşuyorsun, karı koca çalışıyor. %80'inde de erkek iş buluyor. Biz kadınlar olarak başka şeyler konuşuyoruz. Ama sen bir kadın olarak tek başına gelip tek başına bir işe başladın. Mesela iş kültüründe kurumsal atmosferde nasıl bir doku vardı? Nasıl bir doku var hatta? Hani iş arkadaşların çok mu international bir firmadasın? Yoksa çok mu lokaller var? Aksine seni şaşırtan yanları, pozitif, negatif yanları neler? Ben bir Japon firmasında çalışıyorum. Enerji firması, iklimlendirme firmasında çalışıyorum. Çok uluslararası bir firma.
Dünyanın farklı ülkelerinde grup şirketlerimizin olduğu bir firma. Her ülkeden, hemen hemen her ülkeden çalışan burada var. Hatta geçen hafta bir etkinliğimiz vardı. Sadece merkez ofisteki çeşitliliğe bakalım kaç ülkeden insan var gibi bir sayıma girişiyorduk ki 20'nin üzerinde farklı kültürden, farklı bölgelerden insanın olduğunu, çalışanların olduğunu fark ettik. En az 20 ülkeden insan var diyebilirim aslında. Çeşitliliğe önem veriyorlar. Fakat çok çalışıyoruz. Hı hı. Timin de üzerinde bir çalışma yoğunluğu var. Ben Türkiye'de en son çalıştığım şirkette 8 yıl boyunca çalışmıştım ve artık şirketin hem her şeyini biliyordum ve birçok konuda çok pratiktim, hızlıydım, kendime güveniyordum, şirketin kültürünü biliyordum ve her şey çok kolaydı benim için. Hı hı. Burada kendimi o kadar yavaş, yetersiz, of nasıl kıvama geleceğim de hızlanacağım diye dertlendiğim ve hala da zaten bu kıvamdayım. 9 aydır, 10 aydır çalışıyorum. Hala bu düşüncelerdeyim. Yoğun bir çalışma ortamı var. Stres yüksek ki benim için yeni başlayan olduğumdan hala kendimi yeni başlayan olarak adlandırıyorum. Stres yüksek. Bir yandan kendimi ispat etme, benim böyle deneyimlerim var, ben böyle bir insanım, kendimi anlatabilme çabam hala devam ediyor. Çok kültürlü, çok uluslu olmasının pozitif yanları var. İş yoğunluğunun ve stresin yüksek olmasının getirdiği negatifler, bunlarla nasıl başa çıkabilirim yönünde geçirdiğim zor dönemler var. Fakat ekipteki insanlar çok keyifli, tatlı insanlar, yöneticilerim öyle, açık iletişim kurabiliyoruz. Mesela sağlıkla ilgili bir sorunum olduğunda veya herhangi bir sebeple işi yapamayacak olduğumda bunu rahatlıkla dile getirebiliyorum ve kimseden de şu hissi almıyorum. Ne yapacak acaba? Çalışmayacak mı? Neden böyle izin istedi? Başka bir yerle mi görüşecek acaba? Gibi hiçbir his almıyorum. Sadece aldığım yanı şu, biri iyi hissetmiyorsan tabii ki gelme. Virüs hastaysan virüslerini lütfen bizimle paylaşma. Ya da tamam planın olabilir, okey bugün gelmeyebilirsin. İyi olma haline bak. Hı hı. Telkinler, destekler gördüm. Bu benim için motive eden şeyler oldu. Hı hı. Kendim mutlaka bana inanacaklar mı acaba şu an kendimi nasıl ispat edebilirim diye kendime ek olarak hiç zorlamadım. Hı hı. Açık iletişim güzel bir şey. Evet. Ve bunlar hoşuma gidiyor. İşe alım sürecinde benim bazı yasal soruları maille yanıtlamamı beklediler. Bazı kimlik bilgilerim ya da herhangi bir AB vatandaşı biriyle bir ilişkim olup olmadığına medeni bir duruma dair, iletişimim olduğuna dair sorular sordular ve bunların sadece bir e-mailde yazdığım metin onlar için geçerli oldu. Herhangi bir kimlik görüntüsü istemediler, herhangi bir ek göndermemi istemediler. Sözlü beyan, yazılı beyan esas kabul ediliyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Hı hı. Güvene dayalı, beyana dayalı iletişim. Evet. Tüylerim diken diken oluyor. Doğan Cüceloğlu'nun böyle bir kıssası var. Yani güven olmadan hiçbir şey olmuyor. Bu iş kültüründe de, kendi çekirdek ailenizde de, anne baba ilişkinizde de, işte hayat eşlikçiniz kimlerse onların hepsiyle güven olmadan hiçbir şey olmuyor ve mesela 8 yıldır aynı firmadaydın Türkiye'de. Biraz ne beklenir normal şartlar altında Neşea? Daha rahat, daha yaymışsın artık. Hani bu psikoloji düşünülebilir. Mesela daha gençken ben böyle 8 yıl artık A'dan Z'ye her şeyini öğrenmiş. Neyin tribinde ama ben 13,5 yılda hala son gün bile böyle dediğimde böyle algılanacak mı? Şunu söylediğimde bu karşıya böyle bir imalı mı geçecek? Dediğim gibi izin aldığımda hala onun hesabını verecek olmak beni çok üzüyor, çok geriyordu. Minnoş kalbimde çok yoruyordu. Peki şeyi çok merak ediyorum. Kendini yetersiz hissettiğin konu başlıkları işle ilgili olabilir. Çünkü Türkiye'de de belki farklı bir firmaya girsen illaki bilmediğin şeyler olacak. Konu başlıkları, iş yapış şekli, her kurumun iş yapış şekli farklı. Bunun dışında bir Türk olarak mesela dil konusunda yetersiz hissettin mi? Ya da işte bazı kültürlere uyumlanma konusunda yetersiz hissettin mi? Bunu ya da bir kadın olarak farklı bir konu başlığında benim şu an belki soramadığım, aklıma gelmeyen bir konu başlığında yetersiz hissettin mi?
Hı hı. Şöyle yanıtlayabilirim. Ben iş başvurularını yaptım. Görüşmeleri yaptık. Hep online görüşmeler yaptık. Dil başlığında şu anda ilerliyorum. Hı hı. Eğer dil konusunda onlar için yetersiz olsaydım zaten beni kabul etmezlerdi. Hı hı. Bu şirketin kabulü oldu. Benim ne kadar İngilizce konuşabildiğimi gördüler, ne kadar konuşamadığımı görmüş oldular ve onlar kabul ettiler. Onlar kabul ettilerse tamam, bir seviye yeterliğim var deyip bu konuyu rafın her an düşebilir konu, her an tekrar gündeme gelebilir ama bir yere kaldırma yaklaşımında oldum hep. Hı hı. Ya da ortama adapte olabilmek konusunda tabii ki yetersiz olacağım. Çünkü ben hayatımda daha önce hiç yurt dışında işe gelmedim, çalışmadım. Başka kültürlerle hiç kaynaşmadım. İlk defa hayatımda böyle şeylerle karşılaşıyorum. Elbette yetersiz olacağım ama bir şeylerde yetersizsem Hı buna hı. bir değerlendirici vardır ve onlar bana zaten bunun uyarısını verirler. Düşüncesiyle biraz kendimi attım bu dünyaya diyebilirim. Hı hı. Ee, Şunu yaptım. Entegrasyon kursuna başvurdum ben burada. Hı hı. Benim için entegrasyon kursunun zorunluluğu yok. Hı hı. Fakat karşıma çıkan konularda tek başıma bu soruların yanıtlarını aramak benim için daha yıpratıcı, daha çok enerjimi tüketiyor. İyisi mi dedim, bir oluşum, biçimlendirilmiş bir şekilde bir programla bana bir ülkeyi anlatsın. Hı hı. Hayat nasıl, sağlık nasıldır, iş hayatı, sosyal ilişkiler, ekonomi, tarih, seçimler geliyor. Bana birileri bunu biçimlendirilmiş bir şekilde anlatsın ki Hı hı. ben de adapte olmak için kendimde bir güç bulayım. Bir insan eğer bir yere göç ediyorsa, hayatını değiştiriyorsa, göç ettiği lokasyon neresi olursa olsun oranın alışkanlıklarına, tarihine, kültürüne, özellikle diline mutlaka bence adapte olma motivasyonda olmalı. Yani ben ülkemden çıktım ama sadece kendi dilimi konuşurum, sadece kendi doğrularımla yaşarım. Bu iki taraf için de hem ülke için hem kişi için de yıpratıcı olacaktır. İki tarafın da ortak yolu bulabilmesi bence kıymetli. O sebepten ben elimden geleni yapmaya gayret ediyorum. Dil kurslarına başlayacağım. Entegrasyon kursunda bilgilerimi edindim. Kursun arkasından vereceği bir dil kursu olacak. Bu dil kursunu almak istiyorum. Çünkü ben burada sosyal hayata da karışmak istiyorum. Hı hı. Sadece İngilizce Brüksel'de çok kullanılan bir dil ve hayatımın sonsuza kadar böyle devam ettirebilirim. Fakat ben buraya adapte olmak istiyorum. Flemenkçe, Fransızca ne kadar öğrenebilirim, ne kadar konuşabilirsem ben bunları da kullanarak insanlarla iletişim kurmak istiyorum. Hı Bu hı. sebeple geri dönecek olursam yetersizliğimi elimden geldiğince tamamlayabilecek unsurların peşinden koşuyorum. Kurs Hı hı. almak, etkinliklere, gruplara, buluşmalara katılmak, gerekirse İngilizce'de de okumalar yaparak, dinlemeler yaparak İngilizcemi de iyileştirme gayesi içerisindeyim. Hı Fakat hı. eğer yetersizliğim varsa zaten yöneticilerim, insan kaynakları bana bu konuda bildirim vereceklerdir. Vermiyorlarsa herkes ortak noktada buluşmuştur Hı hı. diye devam. Hı hı. Aslında bunlar çok güzel şeyler çünkü bu anlattığın paket kaygı yönetimi paketi. Yani herkeste olacak bir şey değil. Bazen ya eminim senin de tabii ki herkes gibi çöküş yaşadığın, dediğin gibi o raftan o konu başlığının yerlere düşüp dağıldığı, üzüldüğün, ağladığın ya da çaresiz hissettiğin anlar illaki oldu ama ben bu konuda mesela Ümit'i de hep takdir ederim. O da genelde böyle bakar olaylara. Ben hep öyle bakamadığım için zaten kurumsal hayatta çok başarılı olamıyorum. Çünkü hep elim ayağıma dolaşıyor. Daha kimse bana hiçbir şey söylemeden müthiş bir yetersizlik duygusu, kaygılar, korkular etrafımı sardığı için bireysel performansımı ortaya koyamıyorum. Ya da koyduğum zaman sürekli takdir edilmek istiyorum. Hep bana birileri gelsin ve süpersin, çok iyisin desin istiyorum. Sonra halbuki zaten iyiyim, güzelim, yani iş anlamında hani performansım önümde ama yok. Yani o yüzden çok güzel. Peki mesela spesifik Yapabilir miyim? Bahsettiklerine bir ilave yapabilir tabii. miyim? Ben de hep birilerinin bir üst seviyenin bana geri bildirimler vererek iyisin, yapıyorsun, devam et. Evet. Evet, o demesine çok ihtiyacım var. Bu benim ailemden gelen zaten bir alışkanlık olduğu için Hı hı. okulda da öğretmenlerimin, büyüklerimin bana hep bir destek vermesine Onay. ihtiyaç, Hı hı. onaylanma. Bu çocukluktan süre gelen bir alışkanlıktı benim için.
Buradaki ilk 6 ayım o kadar karanlık, o kadar zor, hayatımda geçirmediğim, hayatımın en kötü demek istemiyorum, en zor ve karanlık 6 ayını geçirdim. O kadar duygu iniş çıkışlarım oldu, beni tetikleyen ve anlık ağlama krizlerine girdiğim, yani duygu iniş çıkışlarının şundan ziyade pikler yaparak anormal seviyede gittiği bir 6 ay yaşadım ve ben bu 6 ayda iş anlamında çalışırken hep kalbim ağzımda çalıştım. Hı hı. Kendimi etmeliyim, birileri benden memnun olmalı, kabul edilir olmalıyım. Bu 6 ay içerisinde yöneticilerimden şöyle bir talebim oldu. Bana geri bildirim seansı yapın. Sizin geri bildiriminizi duymak istiyorum. Hı hı. Bu işe yaradı. Çünkü beklenenin epey üzerinde bir performans gösterdiğimi bu kulaklar duydu. Hı hı. Şunu da yapabilirdim. Ya böyle söylüyorlar ama öyle olmaya da bilirim. Hala belki yetersiz olabilirim. Söylenenleri duymamak. Bunu da yapma potansiyelim var idi eskiden. Hı hı. Ama şu an bunu mu söylüyorlar? Zaten burada çok dolandırıp, imalar yaparak etrafından konunun dönmesine henüz denk gelmedim. Böyle deneyimlerim olmadı. Neyse bunu direkt söylüyorlar. Hı hı. Veya dolandırıyor bile olsalar bana söyledikleri bu. Benim aldığım geri bildirim buysa tamam bunu duy, kabul et, yoluna devam et. Böyle yaklaşmaya gayret ediyorum. Yoksa ilk 6 ay iş anlamında yeni hayat, her şey sıfırdan başlamak kapkaranlık bir aydı. Bir 6 aydı. Yazla beraber nefes almaya, benim burada yeni bir hayatım var. Bir dakika Beril sen varsın deyip gözlerimin açıldığı bir dönem anca yazla beraber, Haziran, Temmuz'la beraber başladım diyebilirim. Evet, ben sana bunu yazmıştım. Ben biraz kulağa komik gelebilir ama yaşayan bunu bilir. Geldiğin dönem kış dönemi ise daha zorlanıyorsun. Çünkü burada kış, evet, Almanya gibi karlı kuzey ülkeler kadar soğuk değil ama karanlık, yani tam az önce söylediğin kelimenin karşılığı, hava durumu olarak da karanlık ve bu bizi etkiliyor çünkü biz buna, bedenimiz, hormonlarımız buna alışık değil. Yediğimiz yemeklerdeki, belki patates aynı patates değil zaten. Yani makarna aynı makarna değil. İçindeki protein oranı, karbonhidrat oranı, her şey o kadar farklı ki yediklerimiz, güneş görmememiz, bunlar zaten kabul etsek de etmesek de bizi yoruyor, üzüyor. Artı plus işte havanın karanlığı ve tabii ki şahsi şeylerimiz de oluyor. Mesela senin kedinle ilgili zorlukların oldu. Onu biliyorum ben. İşte kaygılar yine oluyor. Ev istediğim gibi olacak mı? İş zaten o bir soru işareti bir kenarda ama diğer bir sürü kişisel olaylar da var. Şimdi iyi olmanı bilmek. O zaman da iyiydin de daha bir tık daha böyle yorucu yanları oldu. Şu an iyi olmanı bilmek bana da çok iyi hissettirdi. Evet, o dönem hayat akıyordu. Ben akıntıda giden bir yaprak gibi sürükleniyordum aslında. Farkında olmadan neredeyim, ne yapıyorum, neye ihtiyacım var bilmeden sadece nehir akıyordu ve ben onun içerisinde akıp gidiyordum aslında, öyle söyleyebilirim. Mesela burada aile hekiminin olması gerekir. Bir aile hekimine kayıt olmak gerekir. Ben buna ilk 6 ay içerisinde gündemime bile giremedi. Bana dair şeyler ilk 6 ayın içerisinde gündemime giremedi. Çünkü işin yoğunluğu, onunla geçiyordu hayat. Ne zaman ki önemli bir termini atlattıktan sonra işe dair, Hı hı. o benim ikinci doğum günümdü. Yöneticilerimle de bunu paylaşmıştım. O raporlamayı yaptık ve o önemli bir gündü. O gün benim ikinci doğum günümdü ve ondan sonra ben artık hayata tekrar gözlerimi açmış gibi oldum ve gidip bir aile hekimine kayıt oldum. Hı hı. Aile hekimine kayıt olduktan bir hafta sonra da ağır bir grip geçirdim ve 2 gün raporlu yattım. İyi ki bir hafta aile hekimi bulmuşum ve kayıt olmuşum. Yani bana dair şeyler yeni gündemime girmeye başladı. Kişisel yeni gündeme girdi ve yeni üzerine düşmeye ve halletmeye başladım. Aslında bu biraz Japon ve Amerikan firmalarının sanki
Sanki çünkü Ümit çok Fransız bir firmada. Yani çok yerellerin çalıştığı bir ekibi de öyle. Tabii ki farklı firmalardan gelen, farklı ülkelerden gelen insanlar var ama onlar genelde outsource kadro. Ama firmanın kendi kadrosu genelde Fransız ve Fransa'dan geliyorlar. Yani Belçika'da yaşayan da çok kişi yok Ümit'in firmasında. Orada mesela böyle çok çalışmak yok. Hatta Ümit de onun gerilimini yaşadı. Neden insanlar çalışmıyor ve niye benden sürekli daha az çalışmamı talep ediyor? Mesela orada da sürekli çağırıp sana 2 gün kafa izni veriyoruz. Çünkü işte sürekli ekranda olduğunu fark ediyoruz ve bu senin sağlığın için iyi değil falan dediler. Evet, biz de böyle şeyler yaşadık. Yani Ümit'e kafa izinleri veriyorlar. Ya çok ekran açık olması, mesela cumartesi pazar bir mail yanıtladıysa onu sürekli çekip kenara, yani sürekli değil, bunlar oldu artık, süreklilik arz etmiyor tabii ki. İlk 6 aydan bahsediyorum. Bunu yapmamalısın. Bu yani ya kadroda bir artı birini alalım ama bu şey değil, yani yetiştiremiyor musun gibi bir yerden değil. Bizde bir sorun var, bu böyle olmamalı deyip yine farklı bir geri bildirimde bulunma tarzı oldu. Ama ben çok expatla konuşuyorum. Genelde Japon ve Amerikan firmaları Türk firmaların kültürüne benziyor maalesef. Evet, evet, keşke şimdi sen anlatırken ah keşke bizde de böyle olsa diye içimden geçirmedim değil. Çünkü evet, mesai saatleri, belli mesai saatlerimiz var. Esnek, yani 8.30 5.30 ya da işte 7'de başlarsın 4'te bitirirsin gibi doldurmamız gereken bir çalışma saati var ve hatta bu legal sürenin biraz daha üzerinde çalıştığımız için her ay bir gün otomatik olarak izin olarak bize yansıyabiliyor. Evet, bir yerde yayınımız koptu yine. Benim birazcık benden kaynaklı, benden ötürü. Ben en son sana şunu söylemiştim. Ümit'in firması hiç böyle değil falan. Ben sen tam orada bir şey söylüyordun ama şunu da eklemeliyim ama her güzelin de bir kusuru var. Mesela Ümit'in de şöyle bir problemi var, Ümit'in firmasının. Hem yan hakları bakımından işte araç vermesi, yok işte bazı yan haklar, hem de maaş açısından buradaki o international dokudaki firmalardan bir tık az kalıyor. Yani işte bizim de böyle bir şeyimiz var ama dediğim gibi yani hayatın hangi aşamasındaysan, mesela 20'nin sonları falan olsaydı belki Ümit bunu hırs yapardı ama şimdi bizim için hayat konforu açısından beraber vakit geçirmek daha kıymetli olduğundan ve onun da kafasının dingin olması daha kıymetli olduğundan bizi çok üzmüyor. Sen ne düşünüyorsun? Japon ve Amerikan firmaları ve sizin kurum kültürü, yan hakları? Hı hı. Evet, hemen bu başlıkta ben de kendi tarafımdaki karşılığını biraz paylaşmaya gayret edeyim. Türkiye'deki firmamda, Türkiye'de çalıştığım firma oldukça kurumsal, bilinen, marka değeri yüksek olan, insanların orada yer almak istediği bir holding şirketiydi. Orada servis zaten Türkiye'de, yani plaza çalışanları açısından ben sadece bunu söyleyebilirim. Servis hep olur. İstanbul'da Anadolu yakasında yaşıyordum. Servisim vardı, yemek kartı, özel sağlık sigortası gibi yan haklarım vardı. Aracım yoktu çünkü sadece üst düzey yöneticileri araçlarının sağlandığı bir ortamdı. Ve ben Türkiye'de geçen sene Mart ayında terfimi alıp, yöneticiliğimi alıp 8 ay sonra istifasını vererek buraya gelen bir insanım. Yani kariyer haklarım aslında devam ediyor idi ve bunun için çok mücadele verdiğim bir beyaz yakalı dünyam vardı bu yan haklarla beraber. Buraya geldiğimizde evet, ismi bilinen bir firmadayım. Yan haklar olarak burada servis yok. Böyle bir servis rahatlığı yok. Ama yol masrafını karşılıyorlar. Ben metroya çok yakın olduğum için bir metro ile işime gidebiliyorum. Tabii ki bu konfor alanından çıkmış olmamı gerektiriyor. Çünkü servise binip uyuya uyuya veya kitabımı okuyarak sıcak bir arabada ofise gitmek varken metroda başka insanlarla, bazı günler kalabalık, metronun bazen yolun tam ortasında arızalandım ben gitmeyeceğim hadi inin deyip Balıkesir'e gittiğimiz günler de olabiliyor ama bunlar azınlıkta oluyor. En azından
O metrolarda o kalabalıklarla giderken kimsenin anormal bakışlarıyla karşılaşmıyorum. Kimsenin birbirine dokunarak, bakışlarıyla, gözleriyle rahatsızlık vermediği bir ortamda yolculuk yapıyorum. Konforlu değil ama en azından daha huzurluyum. Yan haklar açısından bakacak olursak araç veriyorlar fakat eğer aracı kabul edersem, şirket aracını kabul edersem maaşımdan küçük bir miktarın düşmesi gerekiyor. Ben şu anda ekonomik olarak maaşımdan hiçbir şeyin lüks açısından lüks olarak adlandırıyorum araç sahibi olmayı şu anda. Hiçbir şeyin kesilebileceği bir kıvamda değilim. O yüzden arabayı kabul etmedim. Toplu taşıma ödemesini yapıyorlar bunun karşılığında. Yemek kartımız var, Sodexo var, sağlık sigortası var. Yatarak özellikle yatmalı hastalıkları karşılayabilecek şekilde kapsamlı bir sigortamız var. Ama bunun yanında buradaki herkesin kendi özel sigortasını da yaptırması gerekiyor. Herkesin kendi ödemesini yaparak bir özel kapsamada kendini alması gerekiyor. Bunu ben karşılıyorum. Fakat bunun güzel yanı şu: gerçekten herkes havuza bir şey atıyor ve herkes eş şekilde bundan yararlanabilme, eş demeyeyim, dengeli bir şekilde, adil bir şekilde yararlanabilme fırsatını buluyor. Bunu gördüğüm, inandığım için ben de bu sisteme dahil oldum ve bir özel sağlık sigortamı bir firmayı seçerek, bir kurumu seçerek yaptırdım. Bu şekilde hakları var. 12 maaş alıyorum. İşte tatil parası denen artı bir maaşım var. Yılda bir performans primim var. Türkiye'de çalışırken de performans primim vardı. Burada da var. Yani aslında yan haklar açısından çok farklar yok benim hayatımı etkileyen. Biraz da maaşın nasıl yetip yetmediği Türkiye ile kıyaslayacağım. Türkiye'de İstanbul... Onu soracaktım ama yan hak kısmında şunu merak ediyorum. Mesela Ümit'in firmasında Avrupa'da şöyle bir şey var. Girdiğin gibi yıllık izin kapsamından faydalanıyorsun bu genelde. Senin yıllık iznin ne kadar? Bir de Ümit'in firmasında onun bir adı var, şu an aklıma asla gelmiyor ama farklı bir ülke vatandaşıysan özellikle kendi ülkende de, yani yıllık izninin dışında uzaktan çalışmak için 3-4 hafta tanımlanabiliyor. Senin böyle bir yan hakkın var mı? Bildiğim kadarıyla bizim şirketimizde Belçika dışında uzaktan çalışma mümkün değil. Buna izin vermiyorlar. Fakat yöneticiyle hemfikir olduktan sonra, teyitleştikten sonra ve şartlar gerçekten bunu gerektiriyorsa belki özel durumlarda Belçika dışından uzaktan çalışmaya müsaade edebilirler. Fakat bildiğim Belçika dışında uzaktan çalışma yok. İlk başladığımda yıllık iznim yoktu. European Holiday diye bir şey var. Bu Belçika dışarısından gelen, buranın vatandaşı olmayan ve iş hayatına yeni başlamış, burada yeni başlamış kişilere tanınan özel bir hak ve aslında Belçikalılar bundan hiç hoşlanmıyorlar çünkü onlara tanınan bir hak değil. European Holiday'i ben alarak bu sene onun birkaç 3-4 gününü kullandım ve izinler yapabildim. Tabii European Holiday'in dışında az önce bahsettiğim gibi her ay legal sürenin biraz daha üzerine çalıştığımız için edindiğimiz her ay ekstra gelen bir gün, yani yılda toplam 12 günlük bir izin hakkım da vardı ve ben ilk senemde bu izin hakkımı kullanabildim. 3-4 günde European Holiday'den kullandım. 8 Ocak'ta işe başlamıştım. 8 Ocak 2025'ten itibaren yıllık iznimi hak ediyor olacağım. Ama bu sene işin güzel yanı, hiçbir şey hak etmeyebilirdim ve hiç izin almadan da sadece 12 günlük izin hakkımla devam edebilirdim. Bu çok yeterli olmuyor. İlk senede birkaç defa Türkiye'ye gitmek, gidip gelmek gibi ihtiyaçlarım olduğunda hayat kurtarıcı oldu. Gerçekten çok insani bir şeymiş European Holiday denen şey. Ama hep kullanmadığım için önümüzdeki sene hak ettiğim tatil parası içerisinde kullanmadığım European Holiday'in de ödemesini alabileceğim. Hepsini kullanabilirdim bu sene ama bunu tercih ettim. Çünkü ekonomik olarak destek daha işime yarayacak. Peki yıllık izin kaç gün olacak 8 Ocak'tan sonra? Yıllık iznimi galiba 24 gün olabilir. Bundan çok hesaplayarak gitmedim ama galiba 24 günlük bir iznim oldu. Bu arada eğer Türkiye'den biri dinliyorsa ki dinleyecektir eminim, izleyecektir. Böyle nasıl ya, yıllık iznini bilmiyor musun gibi düşünebilir ama Ümit de bunu hala yaşıyor. Çünkü orada da öyle, işte haftalık 35 saat
çalışıyorsan ama onun mesai saati 8.30-5 ise diyorlar bu 35'i geçiyor. O zaman ona da ayda 1-2 gün ekliyorlar. Sonra diyorlar ki sen bu aralar çok yoğunsun. Cumartesi 2-3 mail attın. 3-4 günde biz veriyoruz derken o izin farklılaşıyor. Hala o da anlayamıyor yani. Çok kulağa komik geliyor ama sanırım birkaç sene geçmesi gerekiyor bunun için. Galiba ve izinler konusunda şöyle bir şey de var. Ben Türkiye'de çalışırken hiç hayatımda 2 hafta üst üste izin kullanmadım. Hı hı. Ofiste bir haftanın üzerinde bir süre yok olmak pek hoş karşılanmayan bir şeydi ve ben hep ya bir bayram tatilinin arkasına başına sonuna eklemeler yaparak tatil yapıyordum. Burada bu sene ilk defa ben 2 hafta 15 gün boyunca çalışmadım ve gerçekten dedikleri gibi ilk bir haftanın sonunda zaten beyin evet ya ben galiba dinlenmeye başlıyorum, iyi bir moda geçiyorum galiba dedikten sonra üzerine gelen bir hafta ile birlikte dinlenmiş olarak geri döndüm. Hayatımda hiç ikincisi alma cesaretim bile olmazdı. Sormazdım çünkü kabul edilmeyeceğini de biliyordum. Evet. Burada 15 gün izin kullandım ve gerçekten iyi geldi. Evet, çok sevindim. Bunun için de çok sevindim. Senin asıl o önemli, herkesin merak ettiği, benim de gelmeden önce en çok yani hanemiz olarak çok merak ettiğimiz bir şey var. Maaş ve hayat dengesi. Türkiye, önce buradakini anlatmanı isterim. Sonra da tabii ki Türkiye ile kıyaslarsan yine çok çok mutlu olurum. Tabii. Şimdi kariyer basamakları açısından bahsedecek olursam ben Türkiye'de bir yere geldikten sonra buraya biraz daha başa dönerek geldim diyebilirim. Yani kaldığım yerden yöneticilikle devam eden bir senaryom olmadı. Ve şu an 10. ayımdan konuşuyorum. Maaşımın yarısının biraz azını ev için harcıyorum. Ben maaşımın yarısına bile gelmezdi ev için, kira için ödediğim para. Çünkü eski kiracıydım ve gayet uygun fiyatlarda yaşayabiliyordum. Ama burada maaşımın biraz azını ev için ödüyorum ve kalan yarısıyla işte zorunlu ihtiyaçlar, sağlık, gıda, market alışverişi gibi lükse girmeyen, hayata tutunabileceğim ihtiyaçlarımı karşılayacak şekilde ve ara ara da sosyalleşmelerle beraber zaten yaptığım harcamalarım oluyor ve şu an için 10. aydan sesleniyorum. Maaşı sıfırlayarak yani 12 yıllık İstanbul'daki iş hayatımı düşündüğümde onun da başlarında ben maaşımı sıfırlayarak bir sonraki ay maaşım yattığında hep sıfırlayıp maaşımın yattığı zamanlar geçirmiştim. Fakat sonlara doğru biraz para biriktirebiliyordum. Şu an yine başa döndüm. Yine ay sonu sıfırlıyorum ve maaşım yatıyor, hayata devam ediyorum. Aslında bu senaryoda güvencem yok. Para biriktirdiğim parayla alabildiğim kadar döviz alma, yarınımı kendi kendime, yarınımı güvence altına alma alışkanlığım o kadar var ve bunu burada o kadar gerçekleşemiyorum ki kendimi hala güvensiz hissediyormuşum. Hayat güvencem yok. Başıma bir şey gelirse kendimi nasıl kurtarabilirim sorularım hala arkada kendini tekrar ediyor. Bir yandan sosyal devletin olduğunu bilmek, kendi kendime koruma altına almak zorunda olmadığımı sadece bilincindeyim. Henüz deneyimlemedim. Ama bunları biliyor olmak bile biraz da olsun iyi gelebiliyor. Ama hala arka planda şu çalışıyor. Para biriktirmeliyim, güvencem olmalı, yarın ne olacağını bilmiyorum. Kendi sigortamı bir şekilde sağlamalıyım düşüncelerim hala. Fakat şu anki ekonomik durumumda ay sonunu sıfırlayıp maaşımın yattığı ve kirayı ödediğim, yine faturalarımı ödediğim bir düzendeyim. Ama az önce senin de bahsettiğin gibi eşindeki o kafa dinginliği, daha bir sakin olma halini en azından yaşadığım için daha böyle relax, kalbim ağzımda atmadan tamam hallolacak, zaman içinde olacak, biraz kendine zaman ver demeye başladım. Çünkü başka insanların, özellikle iş yerindeki insanların bana söylediği kendine zaman ver, zaman içinde olacak klişe gerçek. Ekonomik olsun, sosyal olsun kendime zaman tanıyorum. Şu an böyle bir dönem, yarın farklı olacaktır, hayat dönüşecektir. İçinde yaşa ve devam et. Bakalım hayat neler getirecek diyerek akıyorum diyebilirim. Yani şöyle işte Türkiye know-how'u var ama Avrupa'nın know-how'u bizde yok. Çok basit konu başlıklarına
hangi marketten daha ekonomik alışveriş yaparım? Hangi peynir benim damak tadıma uygun ve bu peyniri nerede daha uygun bulurum? Hangi elektrik firması, su firması, hangi telekomünikasyon operatörü benim için iyidir? Bunları anlamak için bile bir yıl gerekiyor. Çünkü mesela ben burada kendi tecrübemi paylaşıyorum belki ama bu tecrübe Brüksel'i bağlamayabiliyor. Mesela biz şu an hani internette çok haşır neşir işler yaptığımız için çok yüksek bir paket ödüyoruz kendi evimiz için ama senin için bu çok gereksiz olabiliyor. Bu hayat dengesini sağlamak, her ne kadar bir sürü kişiyle konuş ve bir sürü şey bilirsen bil, kendi doğrunu, kendi know-how'ını, yaşam know-how'ını oturtmak bir yıl sürüyor minimum. Ve bu kaygıya girmeyen hiç kimse olduğunu düşünmüyorum. Hani belki hani çok büyük paralarla gelmişse o kadarını bilemem ama bu Ümit'te de çok oldu. Mesela Ümit bizden 5 ay önce geldiğinde bana şey dedi, hani korkmaya başladım. Hani siz yoksunuz, ben hiçbir şey harcamıyorum ama buna rağmen oturmuyor kafamda. Biz nasıl geçineceğiz? Aslında yine aynı. Bizim de evliliğimizin ta 15 sene önceki yaşamımız, evliliğimizin ilk dönemlerini hatırlattı bana. Ya bir dakika, biz şimdi İstanbul'da kendi evimizi almıştık. Çok düşük bir para kalıyordu o ödediğimiz kredi maaşlarımız arasında falan filan ama işte o yıl sonu primi, performans primi, işte ne bileyim o yatan bir küçük bedel bile, çünkü o küçük bedel aslında maaşımız içinde küçük bir bedel değil. Bizi hemen 2 ay öteye atıyor ve o bir yılın, ilk 1,5 yılın sonunda aslında gerçekten korkulacak bir şey yokmuş diyorsun ama yine de korkmadan da edemiyorsun. Çok haklısın. Böyle örnekler vereceğim bu anlattığına. İlk 3 ayımdan sonra, bu evdeki ilk 3 ayımdan sonra su tedarikçi firması dedi ki biz artık sana aylık değil yıl sonunda bir tane fatura göndereceğiz. Aman Allah'ım, yıl sonuna gelecek faturayı ben asla ödeyemem. Aslında çok ekstrem meblağlardan bahsetmiyorum Evet. ama böyle bir şeyi tek seferde ödemek benim için, bilmediğim için, belirsiz olduğu için çok korkuyorum. Hı hı. Diğer yandan iş seyahatlerim başlıyor ve ben hafta sonu seyahat edeceğim. Hı Ve hı. hafta sonu seyahat ettiğimiz için ek bir ödenek alacağız. Hı hı. Ben böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadım. Hı hı. Yani bir hafta içi mesai günlerinin ödeneğinin haricinde hafta sonu seyahat ettiğim için ek bir şey gelecek ve ben onunla o faturamı karşılayacağım. Hı hı. Şu an evimde kullandığım internet sağlayıcı firmanın 6 aylık kampanyası doldu ve fiyat birden yükseldi. Bu benim sürekli ödeyebileceğim bir şey değil. Gidip görüştüm, paketimi düşürttüm ama burada şöyle bir şey de var. Standart yok gibi bir Hı şey. hı. Yani aynı tedarikçinin dün bir mağazasına gittiğimde hayır değişiklik yapamıyoruz, Ocak ayında gelin bakarız demelerine güvenmedim. Hı hı. Başka bir lokasyondaki mağazalarına gittim ve evet dediler, tamam paketinizi düşürelim, onu çıkardık. Geçmiş dönem tüketimlerime baktık ve faturamda %31 düşüş sağladık. Yani böyle standart dışı uygulamalar da olabiliyor ama bir yılın sonunda göreceğim ya da evet kullandıkça göreceğim, aslında belirsizlikler belli bir süre sonunda aydınlanmış olacak. Veya elektrik tüketimim yıl sonunda eğer fazla ödeme yaptıysam ve az yaktıysam geri ödemesi olacak. Bunları biliyor olmak bir şeylerle dengeleniyor ama zaman alıyor işte bunu Evet, deneyimlemek. evet. İşte kesinlikle yaşam know-how'ı. Yani aslında sen normalin ne olduğunu biliyorsun. Yani kaç metreküp su bir kişinin ihtiyacı için normal. Sayaç okumayı öğreniyorsun. Yani çünkü buranın da böyle gerçekleri var. Hani dedin ya, farklılıklar var. Bu ben Türk Telekom'da çalışıyordum. Yani bu telekomünikasyonun maalesef ki cilvesi, bayiler böyle şeyler yapıyor. Ben de Lier'e gittiğimde işte orada başka bu paketi alamazsın diyor ama Adunar diye geldiğimde alabiliyorsun diyor. Maalesef bu satışçıların özellikle bir tık turistik yerlerde yaptığı bazı oyunlar diyelim. O hiç hoş değil ama gerçekler. İşte normalin ne olduğunu öğrenince de rahatlıyorsun. Bu sefer bir sonraki sene araba almayı falan düşünüyorsun. Sonra aslında etrafındaki insanlar daha geçen ay geçinemiyorum diyordun, şimdi araba almaya yükseliyorsun falan diyor. Çünkü senin kafan berraklaşıyor. O flu olan kısım berraklaşıyor. Eminim bir yılın devrildiğinde çok daha farklı olacak. Mesela ben bu Eylül, şimdi geçen sene Eylül'den Haziran'a bir
dönem yaşadım, sezon. Biliyorum şimdi. Hani Eylül'de okulda neler olur, Umay'ın okulu için kendi eğitimimde neler olur, Ekim'de beni neler bekliyor. Bunu bilmek beni o kadar mutlu ediyor ki. Çünkü ondan önce bilmiyordum yani. Birileri anlatıyor ama kendin yaşamak daha farklı oluyor. Hı, kesinlikle. Söyle. Sen söyle, bir şey söyle. Senin şimdi hem ilgi alanlarına giren konularda, girişimlerde bulunuyorsun, hobilerin, kursların, öğrenmeye devam ediyorsun. Bu noktada ben de seni kendime örnek alıyorum. Türkiye'de hobilerim vardı, kurslara gidiyordum, bir alışkanlığım vardı. Buraya geldiğimde hiçbir alışkanlığımın olmadığı dünyada rutinlerim yoksa, alışkanlıklarım yoksa beynim gerçekten de kendini güvensiz hissediyordu. Hı hı. Ben buraya ait değilim, çok emanetim. Ve bir yerlere emanet olmak hoş bir his değil. Hı Ne hı. zaman ki bir kurs, bir etkinlik sürekli olan ama kendini tekrar eden, her hafta şu saatte şurada bulunuyorum başladıktan sonra evet ben galiba yerleşiyorum. Galiba buralarda da sürekliliğim olacak. Daha ait hissetmenin başları. Hı hı. Hı hı. Anlıyorum, bir şeyler yapıyorum, beni kabul ediyorlar hissinin başlangıçlarındayım. O yüzden benim daha az artık güvensiz hissediyor kendine. Bu aklıma gelmişti Ya bahsettiğim. çok teşekkür ederim. Çok çok güzel. Yani böyle bir şeye vesile oluyorsam ne mutlu. Hepimiz yaşayarak öğreniyoruz. İşte bu yayınlar da benim adıma bu yüzden kıymetli. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü hepimizin dünyası çok farklı. Yani senin öykün çok farklı ama aslında temelde o çatıda bir yani kaygılarımız, bir endişelerimiz, bir yaşam çoğu şey aynı. Mesela şu an gündemde, Türkiye gündeminde bir kadın olarak kendimi rahat hissetmiyorum. Bir kadın olarak kendimi güvende hissetmiyorum var ya, şu an anlık aklıma geldi. Sen Brüksel'desin. Brüksel, Belçika'nın en yoğun 1,2 milyondu galiba nüfusu. Şehri, başkenti ve çok farklı toplumların bir arası. Senin şirketinde bile 20 plus yani milletten insan var. Sen kendini güvende hissediyor musun mesela Brüksel'de? Güvenlik dediğimiz şey benim hayatımda en ilk sırada olan ve ömrüm boyunca oh tamam artık güvendeyim diyemediğim ve bence diyemeyeceğim bir konu. Güvenlik takıntısı olan bir insan olduğumu da düşünüyorum. Türkiye'de yaşarken güvenlikli sitede yaşıyordum ve asla güvenlik olmayan bir sitede bir yerde yaşayamam gibi düşüncelerim vardı. Brüksel'de kendimi farklı sebeplerden yine güvende hissetmediğim zamanlarım oldu. İlk geldiğim zamanlarda, ilk 6 ay, 7 ay gibi ilk o karanlık zamanlarımda evet çok güvensiz hissettim. Sokaklar güvensiz hissettim. Reddit'i çok okur oldum. Türkiye'deyken Ekşi Sözlük ve Twitter ve diğer sosyal medya platformlarını takip edip iyice korkarken burada da Reddit üzerinden şurada şu olmuş, burada bu saldırı olmuş gibi ya da saldırı demeyeyim, bu biraz yüksek, büyük bir kelime ama aslında Mesela şu an gündemde burada da zorbalıklar var. Ergen zorbalıkları gündemde. Bu yüzden eğitimde işte lise döneminde telefonlar yasaklandı falan. Burada da ensest var. Burada da kadına şiddet var. Yani bunlar hayatın gerçekleri, haklısın. burada sokakta gördüğüm biraz da cinsiyetten bağımsız olarak görüyorum aslında. Bu işte yok yanında bıçağını taşıması ya da kafası güzel birinin gidip bir başkasının üzerine yürümesi ve aslında daha çok hırsızlık yapmak, işte saatini, telefonunu, cüzdanını almak, para almak, para çalmak gibi gerekçelerle de olabiliyor. Hala kendimi güvensiz hissediyorum. Hı hı. Başıma her şey gelebilir ve kimseden hiçbir yardım alamam. Türkiye'deyken en azından gören duyan birilerinin yine müdahale etme ihtimali var. Ama burada hiç bunun olacağını sanmıyorum ki gözlemlediğim, şahit olduğum, dinlediğim, duyduğum kadarıyla da burada da polis işlevsiz. Hı hı. Sadece trafik cezası yazmak, trafik kurallarını takip etmek ve onlara ceza yazmakla meşguller. Hı hı. Sosyal anlamda, toplumsal anlamda güvensiz konularda pek de oralı olmuyorlar. Bu benim endişelerimi daha da tetikliyor aslında. Hı hı. Yine sokakta güvensiz hissediyorum ama geç bir vakitte evime gelirken en azından taksi kullanabiliyorum, Uber çağırıyorum ya da evimin yakınında da sosyalleşebileceğim yerler olduğu için Hı hı. geç vakitte yürüyerek evime dönebiliyorum ve bu biraz da aslında yaşamayı seçtiğim yerle de alakalı. Hı hı.
güvensizliğim hala var. Daha kontrollüyüm. Bir yandan biraz daha rahatım gibi Evet, bir evet. Yani Brüksel'de olup da çok güvenli hissediyorum diyenin de birazcık farklı bir pencereden baktığını düşünürüm ben zaten. Çünkü çok farklı bir şehir. Dinamikleri de öyle. Dediğim gibi her türlü insan var Brüksel'de. Ben hani videolar çekerken ben biraz erkenci davrandım. Gelir gelmez böyle YouTube açtım işte paylaşıyorum oradan buradan şuradan. Belçika'da yaşamanın de 5 dezavantajlı yanından birini bu güvenlik hani yani polis burada zabıtadan hallice demiştim. Birini de işte toplu taşıma çok gelişmemiş demiştim ki sen Brüksel'de yaşayıp çok yakın hani bir iş lokasyonun olmasına rağmen ara ara işte aksaklıklar yaşandığını söyledin. Benim gibi kasabalarda yaşayanlar için öyle şeyler de yok, olanaklar da yok. Ve o videoma bile daha yeni geldin hiçbir şey bilmiyorsun falan demişlerdi ama okuyan, dinleyen, biraz araştıran yani görür zaten. Hani biz e, tamam Belçika'ya dair bir yaşanmışlığımız yoktu ama hayata dair yani 38 yıllık bir yaşanmışlığımız vardı buraya geldiğimizde de girip gözlemleyebiliyorsun. Bu da beni biraz üzdü Brüksel konusunda. Bu bildiğim bir gerçek ama hani senden duymak biraz üzdü. Umarım zamanla belki lokasyon değişikliği hani şey olarak değil yine Brüksel ama belki farklı mahalle, farklı sokakla daha farklı hissedersin diyeyim. Benim seninle Brüksel'e dair konuşmak istediğim çok fazla konu başlığı var. Onun için farklı bir seans yapalım istiyorum. tabii. Bu videoyu burada kapatmadan önce son bir şey soracağım sana. Ee, Bayağı zorluklar yaşadın. Yaşıyorsun. Hayatın zorluklarının dışında senin de söylediğin gibi hem kariyer anlamında hem beril olarak güzel bir yerden daha da geriye dönüp tekrar başa alarak da geldin buraya. Bütün bunlara rağmen pişman mısın? Mesela geri dönsem daha iyi ya bu ne böyle eski şirketim beni kabul eder mi ya da ben Türkiye'ye tekrar iş başvuruları yapayım dediğin noktalara geliyor musun? Belki daha çok erken ama Hmm, son Bu sorum da bu olsun. tabii memnuniyetle. Bu söylediğin ruh haline ve düşünce durumuna ilk 6 ayımda, ilk zamanlarımda daha sık gidiyordum. Hı hı. Fakat böyle oluyordu. Şimdi eski hayatımda olsaydım nasıl olurdu? Burayı hiç deneyimlemedim veya geri döndüğüm senaryoda. Ben şu an sadece alışkanlıklarımı özlüyorum. Yani şuraya giderdim, kafama esinde şunu yapardım, bunlarla ilgilenirdim. Fakat alışkanlıklarımı hatırladığımda hemen yanına endişeler, korkular, birinden bir şey gelir mi acaba? Düşünce bulutları da anılarımın yanında gelmeye başlıyor. Hı hı. Böyle olunca tamam diyorum zaten daha önce deneyimlediğin, hissettiğin duygular, düşünceler, olaylar tekrar ediyor olacak ve sen yine huzursuz olacaksın, iç mutsuzluğun olacak. Biraz böyle gerçekçi yaklaşarak buradaki hayatıma odaklanıp devam edeyim tarafına daha çok tutunuyorum. Fakat ilk başlarda şu vardı. Bu bir rüya, bu bir rüya bitecek ama böyle wow mükemmel bir rüya anlamında değil. Hı hı. Kabus. Fakat bu bir rüya ve ben hala uyanmıyorum. Uyanıp gerçekliğe dönmem gerek dediğim zamanlar olmuştu ilk zamanlarım içerisinde. Şu an biraz daha kendimi biraz daha gösterip o zor aşamayı atladığımı düşünüyorum ve buradan sonrası benim aslında stres yönetimimle alakalı bir konu olacak. Hı O hı. sebeple geri döneyim, eski iş başvuruları yapayım demiyorum. Çünkü nasıl bir ruh hali içinde olacağımı biliyorum. Zaten deneyimlediğim, bildiğim bir beril o Hı dönem. hı. Hı O hı. sebepten şu anda bunu demiyorum. Şöyle diyorum. Yarın bir gün bana şu an çalıştığım şirketim git şurada çalış, burada çalış diyebilir. Ben bunlara açığım. Bugüne kadar çok planlı, yarınını planlayan, gören, planlı hareket etmek isteyen bir insandım. Şu an biraz da hayatı böyle yaşayayım. 38'den sonra ikinci yarıyı da böyle yaşayayım. Şirketin bir teklifle gelebilir, bambaşka bir yerden bir teklif gelebilir deyip e, plansız planlı bir beril dönemini yaşıyorum. O sebepten döneyim, eski şirketime başvurayım düşüncelerim yok. Ben başka bir yolculuğa çıktım. Şu anda bunu deneyimliyorum. Acısı olacak, güzel şeyler yaşatacak. Ağlayacağım. Belki yeni insanlarla tanışacağım, paylaşacağım, başkalarını tanıyacağım, başka kültürleri öğreneceğim. Kendime bu deneyimi yaşatmak istiyorum. Bu deneyimi Ne güzel. kazanmak açıkçası. Yani çok güzel. Şöyle bu özlem de
Özlem de insancıl bir duygu. Yani o da aşka dair. Tabii. Şimdi şey gibi bir bir ev var küçük. Bir ev var sizi yoruyor herhangi bir sebebiyle. Sonra siz taşındınız. Daha konforlu bir yere gittiniz ama oranın da kendi içinde zorlukları var. Günün sonunda o eski küçük evinizi her zaman özlersiniz ama ne var burada? Gerçekçi olmak lazım. Yani ben şimdi oraya gidip yaşayamam ki. Sığamayacağım her şeyden önce. İşte çocuğum var artık. Mesela sığamayacağım. Yani bu gerçekçilikle bakmak olayları kolaylıyor. Ben hiç özlemiyorum, çok mutluyum, her şey mükemmel diye bir yerden bakmak değil. Hı Ee, hı. insani olan o duyguları da fark etmek, hissetmek. Yani bizi insan yapan bu ya zaten bu duygular. Sonra işte bir tık daha gerçekçi bakarak birazcık daha omuzlarımız dik durabilmek asıl olan herhalde. Aslında her serüven için bu böyle. Sağlık sorunu yaşarsan da bu böyle. İşte biz şimdi tabii göç daha bizim istediğimiz şu an senin öykünde de bizim öykümüzde de biz istedik de yaptık. Hani zaruretten olan bir şey değil. Ama bu tarz öykülerde yaşanan tüm zorluklara rağmen o gelen hüzünü de göğüsleyebilmek, ona da tatlı tarafından bakabilmek ama sonra gerçeklerin de o negatif taraflarını da koyup bir SWOT analizi yapmak ve böyle devam etmek en güzeli. Belki de dediğin gibi ve çok karşılaşmadım. Sen daha çok karşılaşıyorsun tepkilerle, evet, insanların tepkileriyle ya da yorumlarıyla diyeyim. Ben bu kadar karşılaşmam ama e, geride bıraktıklarım, geride kalan insanlar diye bahsedeceğim. Onlar açısından nasıl bir yere konduğum hakkında neler düşünüyor arkadaşlarım, bunların çok bilincinde değilim ama galiba şöyle biraz da genelleme yapayım. Galiba şöyle düşünülüyor. Sanki bedava tatil dönemi başlamış hayatımda. Oh, gezeceğim her yeri de, oh, konforum da çok yükseldi. Hayat çok güzel, müthiş, wow. Duygularımdan tamamen arındım. Ben hiç üzülmüyorum, özlem duymuyorum. Ücretsiz izindeyim ve geziyorum. Hı hı. Böyle algılanıyor. Oh, gittin euro da kazanıyorsun gibi. Hı hı. Ama keşke duygularımız, empati yeteneğimiz biraz daha güçlü olsa da gerçekten başkasının yerine kendimizi çok iyi koyabilsek ve hayata sıfırdan başlamak, resmi olarak kendini bir yerlere kaydettirmek, bir birey olarak yükümlülüklerini yerine getirmek ve bambaşka bilmediğim bir dünyada, bambaşka bir kültür içerisinde, kurallar çerçevesinde bunu gerçeklemek, bunu tek yapıyor olmak veya iki insanın yine tek Tabii olması aslında tabii. Hı hı. bambaşka bir ortamda bunları gerçekliği olmanın zorlukları illaki var. Artıları olacak, eksiler olacak. Nasıl ki Türkiye'de, İstanbul'da yaşarken de artılar eksilerle yaşıyordum. Şu anda da böyle artılar eksilerle beraber dengeliyorum aslında. Bir şekilde hepimizin de amacı zaten, amacı demeyeyim, içinde bulunduğu gerçeklik dengeleyerek, bir şeyleri dengeleyerek hayata devam etmek. Ben de burada bunu yapmaya çalışıyorum. Duygusal kısmı ağır basıyor, duygusal dengesizlikler ağır basıyor diyebilirim. Daha da zorluyor diyebilirim. Yeni alışkanlıklar, her şeyin yepyeni olması bazen sıklıkla yorucu, Hı hı. yıpratıcı. Bu noktalarda işte insanın tutunacak bir şeylere ihtiyacı oluyor. Manevi bir desteğe ihtiyacı oluyor. Böyle zamanlarda da terapi güzel bir çözüm oluyor deyip reklama gir. Ama gereken de Çok tatlısın. İşte böyle zamanlarda da evet bir terapi alıp sonra bir yeşile bakıp bir fotoğraf paylaşınca da ne oluyor? Ay iyiymişsin ya. evet, öyle Sosyal oluyor. medyadan güzel bir şey paylaştın iyiymişsin ya. O yüzden her zaman bir telefon kadar uzağındayım. Yani bir telefon araması yetiyor. Biz birbirimize biz o yüzden de belki göçten sonra geçmişi çok da umursamadan birbirimize hızlıca Evet. tutunmakta bu kadar başarılıyız. Çünkü biz birbirimizi anlıyoruz. Ama yine de çok geçmişte de şimdide de eskide de yenide de hep kıymet bilenlerle karşılaşalım. Kıymet bilenler sarsın çevremizi. Çok Evet. teşekkür ederim. Ağzına sağlık. İkinci partta Brüksel'i Evet. konuşacağız. Tamam. Ben şimdi izleyiciye de sesleniyorum. Varsa özellikle benim atladığım sohbet çok güzeldi. O yüzden böyle sanki ikimiz konuşuyor gibi oldu. Yani zaten öyle olacaktı ama hiç soru cevap olarak ilerlemedim. Varsa sorularınız mutlaka yazın. Özellikle Brüksel'e dair varsa, iş hayatına dair varsa ya da neyse ne mutlaka yazın yorumlara.
Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Kendinize çok dikkat edin. Beraber kapatalım. Hoşça kalın. Kalın.